Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere yeni çıkmış olan Beanstarter projesinin mantığını çok basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bununla beraber Beanstarter satış sonrası, ön satış sonrası staking havuzlarını açtı. Buraları nasıl stake edebiliriz? Buradaki stake mantıkları ve faiz getirileri nasıl hesaplanır? Bunlardan da kısa bir şekilde kafanızı karıştırmadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Beanstarter'ın ana sayfasına geldiğimizde bizi bu açıklama karşı. Diyor ki dolandırıcılığa karşı merkezi olmayan onay mekanizmalı sigorta protokolü ve bu sigorta olumsuzluklarına karşı likidite sağlayıcılarına 30 gün boyunca belli kriterlere göre korumak üzerine tasarlanıyor bu proje. Şimdi buradaki temel mantık ne peki? Beanstarter bir launchpad. Ancak bu launchpad'i herkesin yaptığı launchpad sisteminden biraz farklı yapıyor. Nasıl farklı yapıyor? Örnek verecek olursak işte DAO Maker, BSC Pat gibi projelerde sadece yeni bir proje için alım yapabiliyordunuz. İşte whitelist'e katılabiliyordunuz. Coin'i stake ettikten sonra belli bir alım hakkına ulaşabiliyordunuz. Burada ise sistem şu şekilde olacak. Örnek vererek anlatayım. Mesela A kişisi geldi dedi ki ya dedi ben dedi yeni bir proje çıkartmak istiyorum. Adı da kalem token olacak. İşte kalem token'u 10 centten satmak istiyorum diyor. Beanstarter'da diyor ki hop kardeşim orada bir dur. Sen bu projeyi burada satmadan önce Technet'ten bir işte onay al. Güvenlik onayı al yani. Bu proje gerçekten belli şartları sağlıyor mu? Yazılım olsun, teknik açıdan olsun. Oradan bir onay al. Ondan sonra gel bana diyor. Adam gidiyor. A kişisi onayını alıyor, geliyor. Diyor ki tamam ben kalem token'umu artık 10 centten satabilirim herhalde. Güvenlik onayımı aldım. Beanstarter yine bir şart koyuyor. Tamam kardeşim sen bu projeni benim sitemde ön satışa sunabilirsin. Ancak ön satış sonrası topladığımız paranın yarısı 30 gün boyunca bende duracak diyor Beanstarter. A kişisi de diyor ki ya 30 gün sizde niye bu para duruyor? Beanstarter ise şu şekilde cevap veriyor. 30 gün boyunca sen benim kullanıcılarımı dolandıracak mısın, dolandırmayacak mısın? İşte likidite havuzlarını işte patlatıp rug pull yapıp gidecek misin, gitmeyecek misin? Yani sen tamam onay aldın, güvenlik onayı aldın eyvallah ama bundan sonra acaba dolandırıcılık benzeri bir şeyler yapacak mısın? O yüzden 30 gün boyunca ben seni denetleyeceğim. 30 günün sonunda herhangi bir açığın, işte çakallığın, çukallığın olmazsa topladığım paranın %50'sini sana vereceğim. 30 gün boyunca atıyorum topladığı paranın yarısını aldı kaçtı. Yeni projeyi yapacak bu A kişisi. Beanstarter'da diyor ki kullanıcılarına işte değerli arkadaşlar şu projeyi biz sizinle paylaşmıştık. Bunlar böyle böyle paranın şu kadarını aldı kaçtı. Biz de sigorta olarak tuttuğumuz %50'sini size geri iade ediyoruz. Yani siz o zaman ne yapmış oldunuz? 100 dolar yatırmıştınız atıyorum. 50 dolarını geri iade alabiliyorsunuz. Sigorta kapsamında Beanstarter'ın mantığı bu şekilde. Yani benzer mantıklı bir proje çıkmadı. Sigorta mantığı bu şekilde. Bence faydalı bir sistem. Devam edelim bakalım. Sigortalı çok zincirli IDO Launchpad inşa ediyoruz diyor. Tamam bundan bahsettik zaten. White Paper'a yönlendiriyor. Oraya da geliriz belki. Sigortalı sabit takas havuzları, şeffaflık ve güven. Şimdi şeffaflık ve güven neye dayanıyor? Merkeziyetsizliğe dayanıyor. Merkeziyetsizliğin olayı ise arkadaşlar basit bir şekilde nasıl anlatayım? Her türlü bilgiye siz ulaşabiliyorsunuz. İşte GitHub kodlarından olsun, bilmem ne işte Chainlink altyapısındaki kodlardan olsun. Buradaki IDO-IFO bilgisine, kullanıcıların alım satımlarına, diğer bilimum bilgilere ulaşabildiğiniz için merkezi olmayan yapı bu konuda gerçekten şeffaflık sağlıyor. Düşük işlem ücreti demiş. Evet BSC ağında başladığı için zaten BSC ağında her türlü alım satımımızda yaklaşık 20 cent 15 cent gibi fiiller kesiyor. İşlem ücreti Ethereum ağına göre oldukça ucuz. Çapraz zincir entegrasyonu. Çapraz zincir entegrasyonu ne demek oluyor? İşte hem BSC ağında yani Binance ağında çalışabilecek, Ethereum ağında çalışabilecek, işte Polygon ağında yani eski Matic ağında çalışacak, Solana ağında vesaire vesaire. Bu ağlarda da önümüzdeki süreçte çalışmaya başlayacak.
Bu da bir avantaj çünkü bazı Launchpad projeleri sadece belli ağlarda, yani bir ağda, iki ağda vesaire çalışıyor. O yüzden cross chain olması güzel. Şimdi burada tekrar belli açıklamalar yapmışlar. Yayınlanan projelerden seviyeye göre garantili satın alma hakkı. Bu ne demek oluyor? Atıyorum ben kalem token'u satacağım sizlere. DAO Maker'ın projesinde mesela şey oluyordu. Sen işte 1000 tane 2000 tane DAO Maker stakeliyorsun, kilitliyorsun. Belli bir gün kilitleniyor tamamen. Ama sen o kadar parayı tutmana rağmen, kilitlemene rağmen çekiliş usulü ile ön alımlara katılabiliyordun. Burada seviye usulü var. Atıyorum sen elinde 100 tane tutarsan işte 10 dolarlık alabilirsin. 1000 tane tutarsan 100 dolarlık alabilirsin. 10.000 tane tutarsan 1000 dolarlık alabilirsin gibi bir level sistemi ile ön alım hakkı tanınacak. O yüzden önümüzdeki süreçte BeanStarter altyapısında bir Launchpad, yeni bir IDO, IFO olursa gerçekten çok önemli yükselişler yaşanabilir. Kesinlikle şillemiyorum bu noktada. Geçmişteki tecrübelerimize göre konuşuyor. Burada da temel özelliklerden bahsediyor. Bunları geçelim hızlı bir şekilde. Konu bütünlüğümüz dağılmasın. Şimdi coinlerin dağılım oranından bahsettiğimiz noktaya geldik. Burada tohum artı özel %3.3'ü ayrılmış. Halk satışı için %3.5'i satılmış. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki ya işte seed'den alanlar, yani tohumdan alanlar çok ucuza aldı, işte tepemizde satacak falan. Arkadaşlar her projenin seed'de alanı vardır. Ama seed'de almanın da şöyle bir riski var. Projenin en başında alıyorsunuz siz ve aldıktan sonra neredeyse 3 ay 4 ay bekliyorsunuz. Ve bu riski bu adam almışsa zaten seed'de o parayı verip almışsa, ya bırak da sen 10x kar yaparken adam da 20x kar yapsın. Anlatabildim mi? Yani? Adam o riski almışsa senden biraz kar yapsın. Ne olacak? Şimdi halk satışını da yaptılar %3.5. O da 3.5 milyona tekabül ediyor. Ve diyor ki listelenmeden önce %25'in kilidi açıldı. Otomatikmen bizim cüzdanlarımıza ne oldu? Geldi. Atıyorum ben 1000 tane coin aldım. Benim cüzdanıma 250 tanesi geldi dün. Ondan sonra önümüzdeki ay 250 tanesi gelecek. Ondan sonraki ay 250 tane. Otomatik geliyor bunlar. Adam böyle bilgisayarın başına oturup tek tek işte Ali'ye 250 göndereyim, Mahmut'a 250 göndereyim diye bir şey yok. Bu yazılım, smart contract dediğimiz olay bu yani. Adamlar sistemi otomatikmen işletiyor. Şimdi temel rezerv var. Buna %10 ayırmışlar. Listeleme öncesi %10'u, sonrası da 3 yıl boyunca. Bakın 3 yıl boyunca. O zaman ne oldu? Listeleme öncesi %10'u, yani 1 milyona açıldı. Daha sonra bundan sonra yani 2022 yılının Ağustos ayında da %30'u 3 milyon açılacak. 2023'te %30'u 3 milyon. 2024'te %30'u 3 milyon. Yani gerçekten 3 yıl boyunca kilitli olacak birçok coin var. Şimdi pazarlama ortaklıklar, danışmanlar için %10 ayrılmış. Buradaki sistem nasıl oluyor? Diyorlar ki bir YouTube kanalına gidiyorlar. Ya senin 100.000 tane takipçin varmış. İyi hoş, sen bizim reklamımızı yap. Biz de sana işte 10.000, 100.000 coin verelim diyorlar. Ya ben bilmiyorum işte oranını, atıyorum. 10.000 tane coin verelim diyorlar. Adam diyor tamam diyor, ben 10.000 coin'e sizin diyor reklamınızı yaparım diyor. Alıyor. Satıştan önce bu 10.000'in 1000'i açılıyor mesela. Adam alıyor onu. Reklamlar için de coin dağıtarak bu tür işlemleri yapabiliyorlar. Havuz ödüllerine geldiğimizde toplam arzın %25'i de havuz ödüllerine ayrılmış zaten. Staking'de açıldı. 85 milyonun 25 milyonu da elinde coin tutanlara havuz ödülü olarak gelecek. Yani atıyorum bir ön alım açılacak. Diyecek ki BeanStarter, ön alım açıldı. Siz paralarınızı, coinlerinizi şu havuza yatırın. 30 gün boyunca orada dursun. 15 gün boyunca orada dursun. Hem ön alıma hak kazanın hem de o paralarınız havuzda dururken ekstra getiri alırsınız diyor. Nasıl oluyor? Sizin 1000 tane coin'iniz var. Yatırıyorsunuz. İşte 30 gün boyunca duruyor orada. 1000 coin'iniz 1750 coin oluyor. %75 kazanıyorsunuz. Üstüne bir de ön alım hakkı kazanıyorsunuz. Bu BeanStarter'da açılacak yeni projeleri. Anlatabildim mi? Hem faiz getirisi alıyorsunuz havuzlardan hem de ön alımlara girmek için hak kazanıyorsunuz. O açıdan da faydalı. Jeton yakımı için %15'ini ayırmışlar ki zaten 100 milyondu total arz.
Bunun %15'ini yaktılar, 85 milyona düştü. Evet, coin arzıyla alakalı durumlar da bu şekilde. Burada ön satış ile ilgili bilgiler bulunuyor. Onlara zaten geçtik mevcut süreçte. Yol haritasına bakalım. Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde BSR havuzları açacağız demişler, esnek ve kilitli olmak üzere. Açtılar mı? Açtılar. Bugün dün açtılar işte. Eylül ve Ekim ayı arasında ise sigorta protokol testleri, değerlendirme havuzu ve minimum 2 proje lansmanı ve satış gerçekleşecek diyor. Yani bugün biz Ağustos ayının başındayız neredeyse. Eylül ve Ekim ayında ise minimum 2 adet proje ön satış gerçekleşecek diyor. Bunu da garanti ediyor roadmap'te proje sahipleri. O yüzden Eylül ve Ekim ayında ciddi fiyatlanmalar gelebilir. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. 2021'in Kasım ve Aralık ayında ise piyango çok zincirli sabit swap havuzları, sigortalı sabit havuzlar, yönetim planı, yönetim modelinin başlangıcı, topluluk sponsorlu oylamayı başlatması vesaire. Burada özetle projeyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için biz kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz diyor. İşte çekilişler olacak. Cross chain'e geçmeye çalışacağız. Çok zincirli ağlara. 2022 hedefleri henüz açıklanmamış. Çapraz zincir entegrasyonu olarak burada gördüğünüz üzere zaten BSC ağı üzerinde kuruldu. Önümüzdeki süreçte ise Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot gibi ağlara da geçmeyi düşündüklerini yazmışlar. Belgeler konusu önemli. Bakın burada white paper'ımız var. Evaluation Pool değerlendirme, havuz sistemlerini değerlendirme. Utility Token yani BSR token'ın ekosistemini anlatıyor burada da. Diğer işte neyle alakalı? Diğer dokümanlar da bu şekilde burada bulunuyor. White paper'ı okumanızı tavsiye ederim. Yaklaşık 20 sayfa. Hepsi İngilizce tabi ama Google Translate'den çevirebilirsiniz. Ancak biraz ayrıntılı gelebilir sizlere. Başlangıç seviyesindeyseniz çok da gerek yok. Burada bakın ön satışta işte ne kadar tutan, ne kadar hakka sahip olacağından vesaire bahsediliyor sistemlerden. Burada token economics'ten bahsediliyor. Ve coin arzının hangi süre zarfı içerisinde ne kadar olacağına ilişkin bilgiler verilmiş burada da. Gerçekten ciddi bir emek sarf edilmiş ve görebileceğiniz üzere white paper 1 Mayıs'ta yayınlanmış. Ve tabii ki bu white paper'ın da yani 1 Mayıs'ta yayınlanması önemli. 1 Mayıs'tan günümüze kadar ciddi bir çalışma yaptıklarını görebiliyoruz bu şekilde. Projenin mantığını bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi stake havuzuna geçmek istiyorum. Şimdi stake sistemine geçelim. Stake'i stake.beanstarter.io adresinden geçebiliyoruz. Bu linki videonun altına da bırakacağım. Daha sonra Beanstarter ile alakalı işinize yarayacak diğer linkleri de yine videonun altına bırakacağım. Onlara mutlaka bakın. Geldik stake havuzlarına. Arkadaşlar flexible pool diyor. Esnek havuzda %80 veriyor bize diyor. Ya esnek havuz ne diye soranlar oluyor arkadaşlar. Esnek havuz şudur. Siz buraya geldiniz, $1000'lık Beanstarter token yatırdınız. Bunu istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Faizini de çekersiniz. Yıllık size %80 faiz verir. Şimdi yıllık %80 aylık ne kadar faiz getirir? Yıllık 80 ise aylık 6.6'dır. Şimdi 6.6'yı da 30'a böldüğünde günlük faizini bulursunuz zaten. Sistem bu şekilde. Şimdi burada 5 günlük kilitli staking havuzu da var. Yıllık %160 veriyor bu da. Bunun olayı ise 5 gün burada kilitli kalıyor. Yani kilitli kalıyor ne demek? Kasaya koyuyorsun parayı, 5 gün boyunca çekemiyorsun. 5 günden sonra kilidi açılıyor. Sen o parayı çekebiliyorsun. Ha, bunun faiz getirisini çekebilir misin? Faiz getirisini çekebilirsin. O kilitlenmiyor. Anlatabildim mi? Yine bunun da faiz hesaplaması. İşte 160/12'den siz aylık getirisini hesaplarsınız. Daha sonra günlük getirisini hesaplarsınız. Günlük getiriyi 5 ile çarptığınızda mevcut getiriyi hesaplayabilirsiniz. Hatta ben hemen hesaplayayım. 160/12'den aylık %13 bölü 30'dan günlük 0.44 çarpı 5'ten 5 günde %2.2 getirisi oluyor bunun size. 5 gün koyuyorsun, 5 gün sonunda 1000 koyduysan 22 tane coin daha kazanıyorsun. Sistem bu şekilde. Aynı mantık Beanstarter'ın 10 günlük havuzunda da var ve 30 günlük havuzunda da aynı mantık işliyor.
En yüksek faizi tabii ki bu veriyor çünkü ne kadar uzun süre kilitlerseniz proje sahipleri sizi o kadar fazla ödüllendiriyor. Ben 320'li denemek amaçlı yatırmıştım. Burada diyor ki düşük limit 4000 BSR diyor. Ancak buradaki düşük limit talebi şeyle alakalı, ön alım ile alakalı. Ne demek oluyor? Atıyorum yeni bir proje çıktı. Siz o projeden ön alıma hak kazanabilmeniz için minimum 4000 yatırmanız gerekiyor gibi bir olay var sanırım. Onunla alakalı. Onun dışında siz buraya 300 de yatırabilirsiniz. 200 de yatırabilirsiniz. Bir şey fark etmiyor. Ben 10 günlük havuza yatırdım denemek maksatlı. Burada yavaş yavaş işliyor. Faiz getirisi geliyor. Mesela burada 9 gün 22 saat kaldı diyor. Ben bunu 10 gün boyunca çekemeyeceğim yani kısa ve net olarak. Ancak buradaki benim farm gelirlerimi 22 saatte bir sanırım bir gün sonra çekebileceğim. O zaman ne yapabiliriz bunun düz mantık olarak? Ben buradan gelir elde ederim. Kar elde ederim. Buradan ettiğim karı da tekrar buraya yatırırım değil mi? O zaman ne olur? Bileşik faiz sistemi olur. O şekilde de mesela bir stake sistemi düşünebilirsiniz. Atıyorum siz buraya 5000 tane yatırdınız. Günde size 10-20 tane geliyorsa o kaslarınız 20 taneydi. Tekrar buraya yatırırsınız. Bileşik faiz sistemi işleyebilir. Şimdi stake sistemin olayı bu şekilde. Nasıl göstereyim? Şunu da göstereyim mesela. Arkadaşlar buraya miktarı yazıyorsunuz. 200 tane ben yatırmak istiyorum. Approve ettiriyorsunuz. Önce sözleşmeyi onaylıyor. Düşük bir fee ücreti alıp onayla dedikten sonra sözleşme onaylandı diyor. Daha sonra ikinci defa buraya approve yerine yeni bir buton gelecek. İşte yatır butonu gelecek. İkinci defa yapıyorsunuz. İkincisinde yatırılıyor. Bazı arkadaşlar işte sadece approve'a basıyor. Sözleşmeyi onaylıyor. Diyor ki ya ben parayı yatırmaya çalıştım, yatırmadı. Arkadaşlar 2 kere approve etmeniz lazım diyeyim size kısa ve net olarak. Birincisinde sözleşmeyi onaylıyorsunuz. İkincisinde işte paranızı aktarıyorsunuz. Anlatabildim mi? Sistem o şekilde. 2 kere buraya approve etmeniz lazım yani. Şimdi havuzlarla, staking havuzlarıyla alakalı durum bu şekilde. Burada BSC Scan'dan coin sahiplerine bakabilirsiniz. İşlemlere bakabilirsiniz. Holder'lara bakabilirsiniz. Şimdi bazı arkadaşlarımız ya çok düşük holder var diyor. Onu eleştiriyor. Oradaki mevzu şu arkadaşlar. Ya zaten bu staking havuzları açıldığından beri doğru düzgün elinde tutan yok yani. Adam aldığı staking havuzlarına direkt attı. Anlatabildim mi? O yüzden bu holder'ı direkt 2 ile çarpın kafadan, bence o kadar holder var en az. Ve şu an proje daha CoinMarketCap'te ve CoinGecko gibi sitelerde listelenmedi. Onların da listelenmesi önemli bir yatırımcı çekebilir. O konuda da bilgi vereyim. Daha sonra coin'in fiyatını bu pocoin.app'den takip edebilirsiniz. Bunun da linkini aşağıya bırakacağım sizlere. Şu an 20 cent civarlarında, ön satışının 10 cent olduğunu biliyoruz. En kötü ihtimalle 2x pozisyonda devam ediyor. 20 cent civarında da zaten bir destek oluşturduğunu görebiliyoruz. Daha sonra geldik kilitleme olayına. Team Finance sitesinde arkadaşlar bu coin'in ne kadarının ne zamana kadar kilitli olduğu bilgilerine ulaşabiliyoruz. Burada bize diyor ki 410 BNB neredeyse kilitli zaten diyor likidite havuzunda muhtemelen. Onun dışında BSR açısından, BSR token açısından 72.500 bin BSR'de kilitli. Yani bu ne yapıyor? %85'i. Coin'in %85'i şu an kilitli arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bazıları şunu hesaplıyor. Ya işte 85 milyon. İşte 20 cent olursa. İşte 20 milyon market cap yapmış. İşte 20 milyon yapmış. Daha yükselir mi? Arkadaşlar zaten %85'i kilitli. Şu an piyasada dolaşan 12 milyon sadece. Ve bu 12 milyonun da önemli bir kısmı likidite havuzunda bulunan. Yani takımın likidite havuzunda kilitlediği miktar. İşte reklamlar için ayrılan, ekip için ayrılan coinlerinde satış öncesi piyasaya giren
total miktarı 3.7 milyon olduğunu zaten proje sahipleri de söylemişti. 3.5 milyon veya 3.7 milyondu. Yani piyasada ortalama 4-5 milyon coin gezindiğini söyleyebiliriz kafadan. O yüzden 85 milyon piyasada dolaşıyor diye bir şey yok. Ve açık bir şekilde şunları görebiliyorsunuz. Bakın burada 575 gün kilitli. 547 gün kilitli. 516 gün kilitli. 485 gün kilitli. Bu bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Mesela bazılarının kilidi açılmış. 675 binin kilidi bilmem açılmış ne zaman. Vesaire. Bu kısmen açılmış mesela. Buradaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Bu linkleri ben videonun altına da bırakacağım. Onun dışında es geçtiğim bir şey varsa videonun altında sorabilirsiniz. Yine kafanıza takılan bir şeyler olursa sorabilirsiniz. Bu videoyu Twitter hesabınızda, Facebook hesabınızda ve arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Onlar için bir rehber niteliğinde bir video olması açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduysa videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Hoşça kalın.